Merhaba arkadaşlar, Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir yelek modeli ile sizlerle birlikteyiz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir yelek modeli arkadaşlar. Hem de yapması çok kolay. Tamamen trabzanlardan oluşan bir yelek modeli. Hem kız hem erkek bebekleriniz için uygulayabileceğiniz bir yelek modeli. Yeleğimizin örgüsüne bu başlangıçtan zincir çekerek başlıyoruz. Ben beyaz ile başladım, mavi ile robaya devam ettim. Ama siz isterseniz tek renk ile de başlayabilirsiniz bu başlangıcı. Her sırada arttırmalar yaparak roba örgüsünü örüyoruz. Daha sonra kolları gövdeden ayırıyoruz. Gövdenin örgüsüyle örgümüze devam ediyoruz. Bunu kız bebekleriniz için de farklı renkleri kullanarak uygulayabilirsiniz. Kızlar için de çok güzel bir model. Ben bugün erkek bebek için mavi tonda çalıştım. Bakın bu şekilde Alize Baby Best ipini kullandım. Bambu karışımlı bir ip bu. Beyaz olarak da Nakolux Minnoş Baby ipini kullandım. Siz istediğiniz renk ipi, istediğiniz marka ipleri kullanarak bu yeleğimizi örebilirsiniz. Tığ olarak da 3 milimlik tığ kullandım. Siz daha büyük numaralı tığları da kullanabilirsiniz. Ben roba bölümüne 2 düğme dikmeyi tercih ettim. Siz isterseniz tamamını düğmeli yapabilirsiniz. 4-5 düğme kullanabilirsiniz. Bu şekilde size ölçülerini de vereyim. Bakın kol altından eni 24 santim. Kol altından yüksekliğini ölçüyorum. 17 santim. Ben bugün bu yeleği 3 aylık bir bebek için yaptım. Ama doğumdan itibaren de kullanılabilir bir yelek arkadaşlar. Siz daha büyük bebekleriniz için yapacaksanız bu başlangıç zincir sayısını benimle aynı sayıda başlayabilirsiniz. Sadece bu roba sırasını benim yaptığım ölçüden 2 sıra fazla yaparsanız 1 yaşına kadar olan bir bebeği olur. 1 yaşa kadar bu başlangıcı benimle aynı olmasında hiçbir sakınca yok. Ben bu yeleği bir takımın parçası olarak yaptım. Bakın bu şekilde güzel bir hırka. Bu da aynı yeleğin modelinden çalıştım arkadaşlar. Bu şekilde güzel bir bebek şapkamız var. Yine şirin ve şirin bir bebek patiğimiz var bakın. Ben bunların anlatımını da yaptım. YouTube kanalıma yükledim. Eğer siz de benim gibi bu şekilde güzel bir takım oluşturmak istiyorsanız bunların anlatımının olduğu YouTube linklerine ben bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz izlemekte olduğunuz bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız açıklama bölümünde şapkanın, patiğin ve hırkanın olduğu YouTube linklerinin üzerine tıkladığınız zaman siz de benim gibi bu şekilde bir takım oluşturabilirsiniz. Şimdi vakit geçirmeden hemen bu yeleğimizin örgüsüne geçelim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abonelik ücretsizdir arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi seyirler. Yeleğimizin roba örgüsüne beyaz renk ile başlıyorum. Beyaz renk ile şu şekilde bakın bir ilmek oluşturuyorum. Size nasıl kolay geliyorsa o şekilde ilk ilmeği oluşturabilirsiniz. Ve zincirlerimi çekmeye başlıyorum. 71 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 71 zinciri çektim. Bu çekmiş olduğum zincirin kaç santim olduğunu ölçüyorum. Şu şekilde ölçtüğüm zaman 34 santimlik bir zincir uzunluğu var. Benim elimin sıklığına göre 34 santim için 71 zincir çektim. Sizin eliniz sıkıysa zincir sayınız daha çok olacaktır. İpi tığın üzerine alıyorum. 1, 2, 3 ilmek atlıyorum. 4. ilmek üzerine ilk trabzanı yapıyorum. Bu sırada roba ayrımlarını da yapacağız arkadaşlar. Şu anda ön bölümün ikinci trabzanını yapıyorum. Bakın bu dönüş yaptığımız 3 ilmek de bir trabzan olacak. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 sayıyorum. 2, 4, 6, 8 bununla birlikte 10 trabzanı ön bölüm için yaptık. Takip eden ilmek üzerine arttırma bölümü için 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Arttırmaları bu şekilde yapacağız. 3 trabzan yaparak her iki taraftan birer arttırma yapacağız. Ortada yapmış olduğumuz trabzanlar da bir sonraki sırada arttırma yapacağımız trabzanlar olacak. Takip eden ilmekler üzerine kol bölümü için trabzanlara başlıyorum. Kol bölümü için de 13 trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 trabzanı da kol bölümü için yaptık. Takip eden ilmek içerisine geçiyorum. Buraya arttırma bölümü için 3 trabzan yapıyorum. Kol ile arka bölümün arttırma yeri olacak burası. 2, 3. Bakın aynı ilmek içerisine 3 trabzan yaptım. Takip eden ilmeklere geçiyorum. Arka bölüm için 18 trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Arka bölüm için de 18 trabzanı buraya yaptım. Takip eden ilmek içerisine geçiyorum. Bunun içerisine 3 trabzan yapıyorum. Arka bölüm ile diğer kol bölümünü ayıracak olan ayrım yeri burası. 2, 3. 3 trabzanı bakın aynı ilmek içerisine yaptım. Takip edenleri kol bölümü için trabzanlar yapıyorum. Diğer kol bölümünde 13 trabzan yapmıştık. Buraya da aynı şekilde 13 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bu kol bölümü için de 13 trabzanı buraya yaptım. Takip eden ilmek içerisine geçiyorum. Ön ile kol bölümünü ayıracak olan ayrım yeri için 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Bakın aynı ilmek içerisine 3 trabzan yaptım. Takip eden ilmekler üzerine ön bölüm için 10 trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. 10 trabzan da bakın 2, 4, 6, 8. 10 trabzanı da ön bölüm için yaptık. Mavi renge geçiyorum. İkinci sıradayız. Bu sırada roba ayrımlarımızı yaptık. Kol bölümlerinde 13'er trabzan, ön bölümlerde 10'ar trabzan yaptık. Arka bölümde de 18 trabzan yerleştirdik arkadaşlar. Roba ayrımlarımızı bu ilk sırada yaptık. Artık belli aralıklarla roba arttırmalarına devam edeceğiz. Mavi renge geçiyorum. Bu şekilde ilmeğimin rengini bakın mavi ipimi bağladım. Örgüyü çeviriyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu ilk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Takip eden trabzanlar üzerine de birer defa trabzan yapıyorum. Burada bakın arttırma yeri için 3 trabzan yapmıştık. Bunun ortada bulunan trabzana kadar her ilmeğe birer defa olmak üzere trabzanlar yapıyoruz. İplerin ucunu da içeriden götürüyorum. Örgümüzün görüntüsü temiz olsun diye arkadaşlar. Şimdi keseceğiz onu. Bakın bu ipleri artık burada kesiyorum. Trabzanların örgüsüne devam ediyorum. Üç trabzanım olduğu yere geldim. Bakın ilk trabzanın üzerine trabzan yaptım. Ortada bulunan bu trabzanın üzerine 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 arttırmaları bu şekilde yapıyoruz. Ortada bulunan trabzanların üzerine üçer defa trabzan yaparak sıralarda arttırmalarımızı yapıyoruz. Takip edenleri birer defa trabzan olarak devam ediyorum. Kol ile arka bölüm ayıran bakın burada yapmış olduğumuz bu 3 trabzana kadar devam ediyoruz. Bu bir alt sırada arttırma yaptığımız yerde bulunan 3 trabzanın ortada bulunan trabzana geldim. Bunun içerisine 3 defa trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bakın burada bulunan 3 trabzanın ortasında bulunan trabzanın üzerine 3 trabzan yaptık. Takip edenleri arka bölümün trabzanları olarak devam ediyoruz. Bakın arka ile diğer kol bölümünü ayıran burada yapmış olduğumuz bu 3 trabzanın ortada bulunan trabzana kadar arka bölümün trabzanlarına devam edelim. Arka bölümde bulunan trabzanların üzerine trabzanlar yaparak bakın arttırma yaptığımız yerde bulunan bu 3 trabzanın ortada bulunan trabzana geldim. Bunun üzerine yine 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. Takip edenleri trabzan olarak devam ediyorum. Ön ile kol bölümünü ayıran buradaki 3 trabzanın ortasına kadar aynı şekilde birer defa trabzan yaparak devam ediyoruz. Arttırma için yapmış olduğumuz bakın 3 trabzanın ortasında bulunan trabzana geldim. Aynı şekilde buraya 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. Takip edenleri sıra sonuna kadar trabzan olarak devam ediyorum.
Bakın sıra sonunda bulunan bir alt sırada 3 ilmek atlayarak oluşturduğumuz bir trabzan vardı. Onun bu son zincirin üzerine bir tığımı taktım. Buraya bir trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde burada bir trabzan oluşturmuş olduk. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Robada 3. sıradayız. Bakın arttırmaları da bu şekilde 3'er trabzan yaparak yaptık bu sırada. İpi tığın üzerine alıyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Takip edenleri de trabzan olarak devam ediyorum. Arttırma yerine kadar her ilmeğe birer defa trabzan yaparak devam ediyoruz. Bakın arttırma yerinde yapmış olduğumuz 3 trabzanın ortada bulunan trabzana geldim. Buraya bir aynı ilmek içerisine, 2 tekrar aynı ilmek içerisine 3 trabzan yaptım. Dediğim gibi bu robada arttırmalarımızı bu ortada bulunan trabzanların üzerine 3'er trabzan yaparak yapacağız. Takip edenleri trabzan olarak devam ediyorum. Diğer arttırma yerine kadar devam edelim. Bakın arttırma yaptığımız trabzanlara geldim. Ortada bulunan bu trabzanın üzerine 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. Burada arttırmamızı yaptık. Arka bölümün trabzanlarına trabzan olarak devam ediyorum. Burada yaptığımız bakın bu 3 trabzanın ortasına kadar bütün trabzanların üzerine birer defa trabzanlar yaparak devam edelim. Arttırma yapacağımız yere geliyorum bakın. Bu ortada bulunan trabzanın üzerine tekrar 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bakın arttırmalarımızı yaptık. Takip edenleri birer defa trabzan yapıyorum. Bakın arttırma yapacağımız ortadaki trabzanın üzerine geldim. Bunun üzerine 3 defa trabzan yapıyorum. 1 2 3. Takip edenleri sıra sonuna kadar trabzan olarak devam ediyorum. Son trabzanın üzerine de trabzan yapıyorum. Böylece bakın 3. sıramızı bitirmiş olduk. Robamızın şeklinde bir görelim. Bakın arkadaşlar, robamız şekilleniyor. Robamızın örgüsünü bu şekilde devam ettireceğiz. Buradan bir zincir çekip bakın bu şekilde bir zincir çekip geriye döneceğiz. İlk ilmek üzerine trabzan yapacağız. Takip edenleri de trabzan olarak devam ediyoruz. Bu arttırma yaptığımız yerde 3 trabzan yapmıştık. Bunun ortasında bulunan trabzanlara 3'er trabzan yapacağız. 4 noktadan arttırmalar yaparak robanın örgüsünü devam ettirelim. Roba yüksekliğini yapacağımız ayın büyüklüğüne göre tamamlayalım gelelim. Yeleğimizin robasının yüksekliğini benim için gerekli mesafeye kadar ördüm. Kaç sıra ördüğüme bakıyorum. Beyazla başlamıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıranın sonunda benim için gerekli yüksekliği elde ettim. Santimetre olarak ölçelim bir de yüksekliğini arkadaşlar. Bakın şu şekilde tuttuğumuz zaman 10 santimlik bir roba yüksekliği var. Açık haliyle de bakalım. Açık haliyle bu şekle getirdik robamızı.
Robayı bu şekilde 71 zincir ile çekerek başladık. Bu 4 noktadan her sırada arttırmalar yaparak bu şekle getirdik. Model yerleştirmesine geçeceğiz. Model yerleştirmesine beyaz ile yapacağız. Beyaz ile geçerken bu trabzanların sonunda bir sıra sık iğne yapmak istiyorum. Modelleri beyaz ile yapacağız. Bakın şu şekilde bir bağlantı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, sağlamlaştırdım. Örgüyü çeviriyorum. Mavi ipi burada keseceğiz. Kesmeden önce biraz içeride kalsın istiyorum ucu. Şu ilk ilmek üzerine bir sık iğne yapıyorum. Takip eden ilmek üzerine de sık iğne yapıyorum. Sık iğneyi bilmeyen arkadaşlar için gösteriyorum. Bakın, tığın üzerine ip almadan takip eden ilmeğe tığ takıyorum. İpi alıp çekiyorum. Bir defada bakın ilmek aldım, çektim. Bu şekilde sık iğne yaptım. Her ilmeğe birer defa batarak sık iğne çalışması yapıyoruz. İplerin ucunu da içeriden götürüyorum. Böylece temiz bir görüntü elde ediyoruz. Şimdi artık bu iplerin ucunu burada kesebilirim. Bu arttırma yaptığımız yere kadar her ilmeğe birer defa sık iğne yaparak devam ediyoruz. Bakın, arttırma yaptığımız yere geldim. Bu 3 trabzanın ortasında bulunan trabzana 3 defa sık iğne yapıyorum. 1 2 3. Trabzan yerine sık iğne arttırması yaptık burada. Takip edenleri sık iğne olarak devam ediyorum. Bakın, arttırma yerinde arttırma yaptığımız ortada bulunan trabzanın üzerine 3 tane sık iğne yaptım. Bu şekilde devam edelim. Diğer arttırma yerlerinde de aynı şekilde bu ortada bulunan trabzanların üzerine 3'er sık iğne yapalım. Sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi tamamlayalım. Sık iğneler yaparak bakın sıranın sonuna geldim. Her ilmeğe birer defa sık iğne yaptık. Sadece bu arttırma noktalarında 3'er defa sık iğne yaptık. Robamızın şekli bakın böyle oldu. Son sıra bir sıra sık iğne görünüyor. Şimdiki sırada model yerleştirmesi yapacağız. Modelleri yerleştirirken kolları gövdeden ayıracağız. Örgümüze gövde ile devam edeceğiz. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu ilk ilmek üzerine bakın bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Zincir çekmeden bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bakın, arada bir ilmek atladım. 3 trabzan yaptım. 1 2 ilmek atlıyorum. Üçüncü ilmeğe 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. Tekrar 1 2 ilmek atlıyorum. Üçüncü ilmeğe 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bakın bu şekilde. Bir ilmeğe 3 trabzan yapıyoruz. Arada 2 ilmek atlıyoruz. Üçüncü ilmeğe 3 trabzan yapıyoruz. Bir, iki ilmek atlıyorum. Üçüncüye 3 trabzan yapıyorum. Bakın, arttırma yaptığımız yere geldim. Buraya 3 sık iğne yapmıştık. Bunun ortasında bulunan
ilmeğe model yapacağız. Ama arada bakın burada bir ilmek atlıyorum. Öyle denk geldi arkadaşlar. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içerisine 3 trabzan yapıyorum. Bu 3 sık iğnenin ortada bulunan sık iğnenin üzerine yaptık. Ön bölümün modellerini yerleştirmiş olduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 model yerleştirdik. Modellere başladığımız bu sırada başta bir trabzan yaptık. Arada bir ilmek atladık. İkinci ilmeğe 3 trabzandan oluşan modelimizi yaptık. 2 ilmek atladık. 3 trabzan yaptık. Tekrar 2 ilmek atladık. Üçüncü ilmeğe 3 trabzan yaptık. Bu şekilde modelleri yerleştirdik. Ön bölümün modellerini yerleştirdik. Arka bölüme geçeceğiz. Arka bölüme geçmek için burada bir zincir çekiyorum. Çok sıkı çekmeyelim bu zincir arkadaşlar. Bir sonraki sırada bu zincirin üzerine model yapacağız tekrar. İpi tığın üzerine alıyorum. Kolda bulunan bu ilmeklerin hepsini atlıyorum. Kol ile arka bölümü ayıran, bakın buraya 3 sık iğne yapmıştık. Bunun ortada bulunan sık iğnenin içerisine 3 trabzandan oluşan modelimizi yapıyorum. 1 2 3. Bakın kol altında böylece birleştirmiş olduk. Ön ve arka bölümü birleştirdik. Kol altında da böyle bir şekil elde ettik. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bu kol altında, diğer tarafta da bir ilmek atlamıştık. Burada da bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. Model aralarında normalde 2 ilmek atlıyoruz. Sadece bu kol altında çevresinde olan yerlerde birer ilmek atladık. Bir de ön patların burada birer ilmek atlıyoruz. 1 2 ilmek atlıyorum. Üçüncü ilmeğe 3 trabzan yapıyorum. Bir 2 ilmek atlıyorum. Üçüncü ilmeğe 3 trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Modellerimizi bu şekilde devam ettireceğiz arkadaşlar. Bir ilmeğe 3 trabzan yapacağız. Arada 2 ilmek atlayacağız. Üçüncü ilmeklere 3 trabzan yapacağız. Diğer kol altını yapmak için bakın burada yaptığımız bu 3 sık iğneye kadar devam edelim. Modellerimizi yerleştirelim. Arka bölüme modelleri yerleştirerek kol altını yapacağımız yere geldim. Bakın burada 1 2 3 sık iğne yapmıştık. Bir ilmek içerisine ipi tığın üzerine alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bu 3 sık iğnenin ortasında bulunan, bakın bu ilmeğe 3 trabzan yapıyorum. Arka bölümün modellerini böylece tamamen yerleştirmiş olduk. Kaç model yerleştirdiğimizi sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ön bölüme 7 model yerleştirmiştik. Arka bölüme de 14 model yerleştirdik. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Kolda bulunan bütün ilmekleri atlıyorum. Kol ile ön bölümü ayıran, burada yapmış olduğumuz bu 3 sık iğnenin ortasında bulunan sık iğne içerisine 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. Diğer kol altında yaptığımızın aynısını yapıyoruz. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ilmek atlıyorum. Üçüncü ilmeğe model yerleştiriyorum. 1 2 3 trabzan yaptım. 1 2 atlıyorum. Üçüncü ilmeğe 3 trabzan yapıyorum.
Bakın burada 2 ilmek kaldı. Bir ilmek atlıyorum. Son ilmeğe bir trabzan yapıyorum. Sıra başında da bakın diğer ön tarafta da bir trabzan yapmıştık. Modele geçmek için bir ilmek atlamıştık. Burada da aynısını yapıyoruz. Böylece modellerimizi yerleştirmiş olduk. Ön bölümleri 7'şer model yerleştirdik. Arka bölüme 14 model yerleştirdik. Bakın bu modelleri saymadım, diğer bitirdiğimiz yerde 2, 4, 6, 7. Modelde ikinci sıradayız. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Bu başta ve sonda tek trabzan devam edecek arkadaşlar. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu 3 trabzan yaptığımızın ortada bulunan ikinci trabzanın üzerine bakın ikinci trabzanın üzerine 3 trabzan yapıyorum. 2 3. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer modelin ortasında bulunan trabzanın üzerine de 3 trabzan yapıyorum. Modellerimizi bu şekilde yapıyoruz. Yapmış olduğumuz trabzanların ortasında bulunan ikinci trabzanlara 3'er trabzan yapıyoruz. Bakın ikinci trabzana geçiyorum. 1 2 3. Kol altına kadar aynı şekilde bir alt sırada yapmış olduğumuz 3 trabzanın ortasında bulunan trabzanların üzerine 3'er trabzan yapalım. Modelimiz çok kolay arkadaşlar. Herkesin yapabileceği bir model. Bakın kol altına geldiğimiz yerde yine 3 trabzandan oluşan modelimi yapıyorum. Kol altında bir model fazladan eklemek istiyorum. Bu kol altına çekmiş olduğumuz bir zincir vardı ön bölüm ile arka bölüm arasında. Bu zincirin üzerine 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bakın burada 3 trabzandan oluşan bir model oluşturduk. Takip eden modele geçiyorum. 3 trabzan yapıyorum. Bakın böyle. Arka bölümde bulunan modellerin üzerine ortadaki trabzanların üzerine trabzanlar yaparak bu kol altına kadar gelelim. Kol altını yine sizinle birlikte yaparız. 3 trabzandan oluşan modellerimiz bakın devam ederek diğer kol altını yapacağımız yere geldim. Bu kol altında bir alt sırada bir zincir çektiğimiz yerin üzerine 3 trabzandan oluşan bir model yerleştirmiştik. Buraya da aynısını yapıyoruz. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın burada çekmiş olduğumuz bir zincirin üzerine 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve takip eden modellerin üzerine 3 trabzandan oluşan modellerimi yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda yine bir trabzan yapıyorum. Bakın son ilmeğe bir trabzan yapıyorum. Böylece bu ikinci sırayı da bitirmiş olduk modelde. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Modelde 3. sıradayız. Artık modellerimiz bu şekilde devam edecek. Bakın takip eden modelin ortasında bulunan ikinci trabzan üzerine 3 trabzan yapıyorum. Bakın böyle. Artık robamızın örgüsü bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bakın modellerimizi yerleştirdik. Kol altlarında birer modelde ilave ettik.
Yeleğin gövde örgüsünü bu şekilde devam ederek istediğimiz yüksekliğe kadar örelim. Yeleğin gövde örgüsünü 14 sıra olarak tamamladım arkadaşlar. Bakın kol altından itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra beyaz ile yaptım. 11. sıranın sonunda 2 sıra mavi ile yaptım. 1 sırada beyaz yaptım. Toplam 14 sıra ile gövde örgüsünün modelli bölümünü bitirdim. Beyaz ipimi burada kesiyorum. Bakın bir zincir çektim, sağlamlaştırdım. İpi burada kesiyorum. Mavi ipim diğer tarafta kaldı bakın benim. Burada duran bu mavi ipi bir üst sıraya çıkarmak için bu en son yapmış olduğum, bakın burada bir trabzan görünüyor. Bu ilmeğe bakın tığ takıyorum. İpi alıyorum. İçerisinden çektim. Bakın mavi ipi bir üst sıraya çıkardım. Bir zincir çekiyorum. Bu ilk ilmek içerisine trabzan yapıyorum. Bu sırada bir sıra mavi renk ile trabzan çalışması yapacağız. Artık bakın 3 trabzan 3 trabzan yapmayacağız. Her ilmeğin üzerine birer defa trabzan yapacağız. Bakın atlama yapmadan her ilmek üzerine birer defa trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde olacak. Her ilmek üzerine birer defa trabzanlar yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Her ilmeğe birer defa batarak bakın sıranın sonuna kadar bir sıra trabzan yaptım. Şimdi bu ön pat çalışmalarını yapacağız arkadaşlar. Bakın bu her iki öne sık iğne ile ön pat çalışacağız. Bu tarafta düğme deliği oluşturacağız. Diğer tarafa düğme dikeceğiz. Düğme deliğini oluşturmak için bir sıra sık iğne yapıyorum. Bakın bu ilk ilmek üzerine bir zincir çekelim. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Trabzan boşluğuna 2 sık iğne yapıyorum. 1 2, bakın bu ilmek gibi görünen bir zincir çekerek trabzan oluşturduğumuz yerde 2 ilmek görünüyor. Onlara birer defa yapıyorum. Bakın trabzan boşluklarına birer defa. Bu şekilde sık iğneler yaparak yakanın bu ucuna kadar devam edelim. Ön pat çalışmamız olarak bir sıra sık iğneyi bakın yaka ucuna kadar tamamladım. Şimdiki sırada tekrar üzerinden bir sıra sık iğne yapacağız. Ama bu sık iğneleri yaparken bu roba bölümüne 2 tane düğme deliği oluşturmak istiyorum. Siz tamamını da düğmeli yaparsınız. Ona göre düğme aralıklarını ayarlayabilirsiniz. Bakın şu şekilde bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Düğme deliğinin birisini buraya yapalım. 1 2 zincir çekiyorum. 1 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe sık iğne yapıyorum. Siz daha büyük düğme dikecekseniz 3 zincir de çekebilirsiniz. Benim dikecek olduğum düğme bakın bu. Bunun büyüklüğüne göre bakın geçeceği şekilde. Düğmenin geçebileceği şekilde bir düğme deliği oluşturdum buraya. Siz de dikeceğiniz düğmeye göre bunu yapabilirsiniz. Takip edenleri de diğer düğme deliğini oluşturacağım yere kadar sık iğne yapıyorum. Diğerinde bakın buraya yapmak istiyorum. Roba bitiminde olsun diğeri de bir sık iğne yaptım. 2 3 4 5 6 7 8 9 sık iğne yaptım. Tekrar bir düğme deliği oluşturmak için 2 zincir çekiyorum. 1 2 1 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe sık iğne olarak batıyorum. Bakın ikinci düğme deliğini de oluşturdum.
Takip edenleri sık iğne olarak yapıyorum bu etek ucuna kadar. Ama siz tamamını düğmeli yapmak istiyorsanız aradaki mesafeleri eşit yaparak diğer düğme deliklerini de oluşturabilirsiniz. Şimdi bu etek ucuna kadar hepsine birer defa sık iğne yapalım. İkinci sırada sık iğneleri tamamlayarak sıra sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Ön patta son sırayı yapacağız. Bu sırayı kısa trabzan olarak yapacağız. Bakın şu şekilde ipi tığın üzerine alıyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyor gibi ilmeği aldım. Bir defa da çekiyorum, bakın ip aldım. Hepsinin içerisinden tığ çektim. Tekrar gösteriyorum. Bakın tığın üzerine ipi aldım. Takip eden ilmeğe tığ taktım. İp aldım. Çektim. Bakın ipi alıyorum. Bir defa da çekiyorum. 2 defa da çıkarmıyoruz. Bir defa da çıkarıyoruz. Bu şekilde bakın küçük trabzanlar oluşuyor. Her ilmeğe birer defa bakın bu şekilde kısa trabzanlar yaparak bu ilk düğme deliğini oluşturduğumuz yere kadar devam edelim. Son sırada kısa trabzanlar yaparak bakın ilk düğme deliğini oluşturduğumuz yere geldim. Bu düğme deliği için 2 zincir çekmiştik. Bu 2 zincirlik boşluğa yine kısa trabzan yapıyorum, bakın. 1 2. Takip edenleri de kısa trabzan olarak devam ediyorum. Diğer düğme deliğini yaptığımız yere kadar bakın görüntü olarak böyle oldu. Düğme deliği burada tam belli oldu arkadaşlar. Diğer düğme deliğine kadar aynı şekilde kısa trabzanlara devam ediyoruz. Diğer düğme deliğinin olduğu yere geldim. Buraya da aynı şekilde bakın bu 2 zincirlik boşluğa 1 2 kısa trabzan yaptım. Sonda bulunan ilmeğe bir kısa trabzan yapıyorum. Bakın böylece ön patını bitirmiş olduk. 2 düğme deliğini de belirlemiş olduk burada. Diğer ön patta da aynı şekilde 2 sıra sık iğne, bir sıra kısa trabzan yapacağız. Oraya gitmek için bakın bu boynun çevresinde bir sıra sık iğne yapmak istiyorum. Bu bakın kısa trabzan yaptığım ilmeğe tığ takıyorum. Sık iğne yapıyorum. Takip eden ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Gördüğüm her ilmeğe birer defa sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde. Sık iğneler yaparak boynun çevresini tamamen gelelim. Buraya kadar gidelim arkadaşlar. Buraya gelince bu ön patta 2 sıra sık iğne yapalım. Bir sırada bunda yapmış olduğumuz gibi kısa trabzan yapalım. Ama buraya düğme deliği oluşturmayacağız. Buraya düğme dikeceğimiz için düz olacak. Bu şekilde boynun çevresinde sık iğne, bu ön patta da 2 sıra sık iğne, bir sıra kısa trabzan olarak tamamlayalım. Bu etek ucuna kadar gelelim. Diğer ön pat çalışmasını da ben tamamladım arkadaşlar. Bakın boynun çevresinden bir sıra sık iğne yaparak diğer ön pata geldim. Burada 2 sıra sık iğne, bir sırada en son sırada kısa trabzan yaptım. Etek ucuna geldim. Etek ucunda bu kısa trabzanlara devam edeceğiz. Bakın bu en son ilmeği yaptığım yere bir kısa trabzan daha yapıyorum. Burada yuvarlak bir görüntü elde ediyorum. Takip eden ilmek içerisine bir kısa trabzan yapıyorum. Gördüğüm bakın burada bir alt sırada gördüğüm ilmeklerin hepsinin üzerine birer defa kısa trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Birbirinin devamı da oluyor. Kısa trabzanlara devam ederek diğer uca kadar bakın ön pata başladığımız buraya kadar devam edelim.
Yeleğin etek ucunda bakın bir sıra kısa trabzanları tamamladım. Bu en son ilmeğe de kısa trabzan yaptım. Bunu bu ön pata başladığımız bu ilmek ile birleştireceğiz. Bakın tığ taktım, ilmek alıp içerisinden geçirdim. Kaydırma tekniği yaparak burayı kapatıyorum. Bakın yuvarlak bir görüntü elde ettik. Bir zincir çekiyorum. İpi artık burada kesebilirim. Böylece yeleğimizin gövde örgüsünü tamamen bitirmiş olduk. Şimdi kolu bu şekilde bırakabilirsiniz beyaz olarak veya mavi ile, bakın çevresine de uyumlu olsun diye mavi ile bir sıra sık iğne yapabilirsiniz. Şimdi kol çevresinden de bir sıra sık iğne yapalım. Kol altından herhangi bir ilmekten nereden başlarsanız fark etmez. Kol altında bulunan bu ilmeğe bakın ipi aldım. Şu şekilde bir zincir çektim, sağlamlaştırdım. Aynı ilmek içerisine bir sık iğne şeklinde batıyorum ve devam ediyorum. Gördüğüm her ilmeğe birer defa batarak sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde oluyor. Başladığımız ipin de ucunu içeriden götürüyorum. Örgümüz temiz görünsün. Bakın görmekte olduğunuz gibi hem bir model gibi görünüyor, hem dediğim gibi çevreye de uyumlu oluyor. Sık iğneler yaparak devam edelim. Bakın bu kol altına başladığımız ilmeğe kadar her ilmek üzerine birer defa sık iğne yapalım. Sık iğneler yaparak bakın kol altına geldim. Başladığımız ilmek ile bu son yaptığım ilmeği birleştireceğiz. Aynı şekilde tığı takıyorum bakın arkadaşlar. İlmeği alıp içerisinden çektim. Kaydırma tekniği yaparak bakın burayı birleştirmiş olduk. Bir zincir çekip ipi burada kesiyorum. Böylece bakın kolun örgüsünü bitirmiş olduk. Dediğim gibi bu tamamen tercihinize kalmıştır. Beyaz olarak da bırakabilirsiniz. Şimdi bunu iğne yardımıyla içeriden götürelim. Bakın ters taraftan şu şekilde içeriden alıyorum. İlmeklerin arasından geçirerek kaybediyorum ipin ucunu. İsterseniz tığ ile de yapabilirsiniz. Nasıl kolay gelirse. Ben düğme diktiğim için düğmeyi diktiğim iğne ile bu şekilde içeriden geçirdim. Bakın. Yeleğin ters tarafı da burası arkadaşlar. Ters tarafı da aynı düz taraf gibi. Çok düzgün. Bakın hiç dikiş yerleri falan belli değil. Gayet düzgün oldu. Düz tarafı burası. Bakın ben roba bölümüne bu şekilde düğme delikleri oluşturduğumuz yerin tam karşısına gelecek olan yerlere 2 düğmeyi de diktim. Bu şekilde düğme deliklerine geçiriyoruz. Yeleğimiz artık kullanıma hazır. Bakın kolların görüntüsü de böyle. Arka görüntüsü de bu şekilde. Çok güzel bir yelek yaptık. Bakın tersini göstermiştim zaten. Tersi de çok düzgün arkadaşlar. Size bitmiş haliyle ölçülerini vermek istiyorum. Kol altından bakın enini ölçüyorum. 24 santim. Yüksekliğini ölçüyorum. Kol altından itibaren 17 santim. Omuzdan itibaren ölçüyorum. Omuzla bitmiş hali 30 santim. Çok güzel oldu gördüğünüz gibi. Bugünlük bu güzel yeleğimizi de bitirmiş olduk. Bir örgü anlatımımızın daha sonuna gelmiş olduk. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. İnşallah sizlerle yeniden yeni örgülerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.